Çok daha. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong. Sirmione. Sabah erkenden evden çıkıp tren istasyonunda cappuccino ve elmalı çörekle kahvaltı yaptık. Sirmione'ye varmak için trenle Desenzano del Gardo'ya kadar gittik. Oradan otobüse bindik, biraz da yürüdük. As you fade away. Anladığım kadarıyla pandemi yasakları kalktığı için bütün İtalya Sirmione'ye gelmeye karar vermişti. Sirmione'nin merkezi çok kalabalıktı. Öğle yemeği olarak risotto yedikten sonra yukarı doğru yürümeye başladık. 1950'lerde Maria Callas'ın kocası Giovanni Battista Meneghini ile birlikte tatil günlerini geçirdiği villanın önünden geçiyoruz. Grotte di Catullo, M.Ö. 1. yüzyılın sonuyla M.Ö. 1. yüzyılın başı arasında inşa edilmiş bir Roma dönemi villasının kalıntılarından oluşuyor. Muhteşem Garda Gölü manzarası ve zeytin ağaçları arasındaki arkeolojik alanı mutlaka görmeli, tarihin ve mavinin arasında kendinizi kaybetmelisiniz. Grotte di Catullo yani Catullo'nun mağaraları adı 15. yüzyıldan geliyor. Milattan önce yaşamış Latin şair Catullus'un Sirmione'deki evine dönüşünü anlattığı şiir bir şekilde bu kalıntılarla bağdaştırılmış. Halbuki bugün görünen kalıntılar şairin ölümünden sonrasına ait. İsmini 1259-1387 yılları arası Veneto bölgesinin büyük bir bölümünü ve Verona'yı yönetmiş Della Scala ailesinden alan Scaligero Kalesi, İtalya birleşene kadar askeri amaçla kullanılmış. Efsaneye göre Ebengardo ve onun sevgilisi Arice'nin aşkı trajik bir sonla bu kalede bitti. Fırtınalı bir gecede bir Venedik şövalyesi El Alberto kaleye sığınmak istedi. Çift şövalyeyi kalede ağırladı ama şövalye Arice'yi çok beğendiğinden gece onun odasına girdi. Arice çığlıklar içinde bağırınca adam onu hançerledi. Ebengardo o sırada odaya koştu ve Arice'yi cansız buldu ve şövalyeyi öldürdü. Efsaneye göre fırtınalı gecelerde Ebengardo'nun ruhu hala Arice'yi kalenin etrafında dolaşarak arar durur. Garda Gölü'nün güneyinde Brescia'ya bağlı Sirmione, M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren Verona'dan gelen zengin ailelerin uğrak yeriydi. M.Ö. 4. 5. yüzyıllarda gölün güney cephesini savunmak için güçlü bir nokta haline geldi. Bugün Sirmione'de 8.000 civarı insan yaşıyor. Garda Gölü, Catullo mağaraları ve kaplıcalar sayesinde şehrin ekonomisi daha çok turizme dayanıyor. Burada herkes kafam kadar bir dondurmayla geziyor. Yani çok büyük bir dondurma ölçütleri var. Aynı şeyi İtalyan bir çocuk bu kadar bir dondurma istiyorum diye ve kendisini ifade etti. Kafam kadar dondurmaların olduğu bir şehirde dondurma yemeden Milano'ya döneceğimi düşünmediniz herhalde. Elimizde dondurmalarla
ışıklarla güneşin yavaş yavaş alçaldığı, turist kalabalığının azaldığı güzel Sirmione'de gölün dinginliğine, hediyelik eşyalara bakınarak yürüyoruz. Gün bitti, biz tren istasyonuna ulaşmak için yola çıktık. Ama Milano'ya varışımız kolay olmadı. Yaklaşık 1 saat otobüs bekledik. Gelen tren ağzına kadar dolu olduğu için bir sonrakini beklemek zorunda kaldık. Olsun, yine de çok güzeldi Sirmione. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Siz diyor. Çabuk inin buradan diyor. Sakın maskenizi takmayın diyor. Vedo sole, vedo sole, vedo sole, vedo sole.